Biraz mutfak konuşalım bugün. Mutfak. Evet. Semtlerin pazarlarına Evet. gidiyorum, geziyorum. Severim öyle şeyleri. Güleyim mi ağlayayım mı? Şu anda izleyiciler ne Böyle yapacak bakalım, karar acaba verelim. bunu? Biz yaptık ya dünyayı böyle. Biz yaptık biz. Peki bu bereket kavramın modern dünyada niye yok oldu? Farklılığımızı fark ettirmedik kimseye. Sevgi, saygı kalmadı. İnsanları yalnızlaştırmak istiyorlar Evet, biraz enerjimizi çıkaralım, kadın enerjimizi. Halime çok acı sorular soruyorsun. Kalbim sıkışıyor şu an. Zamansız sorulara yine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Halime ne haber? İyi hocam, sen nasılsın? Nasıl sorular hazırladın? Yine değişik, biraz farklı. Birazcık Çok mutfağa uğraşıyorsun. Danışanlara Biraz mı mutfağa soruyorsun, girelim takipçilerime mi istiyoruz. soruyorsun? Onlar da gönderiyorlar. Biz de kendimiz de Yapay buluyoruz. zeka kullanıyor musun Yok sorularda? hayır, yani yorumlardan da biz genel sabit konuştuğumuz için kişilerle her gün düzenli. O Seni yüzden... arasınlar, sana soru Evet yazdırsınlar. evet, yazsınlar. Ben zaten her videoda söylüyorum. Videonun altına yazın, bana yazın, beni arayın, yazsınlar, sorsunlar. Arıyorlar mı Biz kız? söylesinler, arıyorlar. Yaşlılar arıyor musun? Ya ha? benim teyzelerim, evet. Evet. Teyzelerimi seviyorum. Buradan hepsini öpüyorum. Evet. Onların Yani ne yeri güzel ama ayrı. ya. Onlara yol göstermek, onlara Evet, rehber onların olmak. yeri gerçekten ayrı Evet. yani. O yüzden seviyoruz onları. Evet ya, çok mutlu oluyorum. İyi ki hayatıma geldin ya Halime. Ay hocam, sen de öyle, iyi ki varsın ya. Teşekkür ederim. Biraz mutfak konuşalım bugün. Mutfak. Evet. Şimdi artık her şey çok arttı ya. Bu pazar fiyatları bu kadar artmışken sağlıklı beslenmek bir insan hakkı mı, yoksa lükse mi? Artık lükse girdi gibi bir şey mi oldu? Nerede buradaki insanlık hakkı? Domates kaç para kız? Vallahi 70'i de var, 80'i de var, 40'a da var. Yani malına göre değişiyor. Ben biliyorsun pazara gitmeyi çok severim. Arada sırada pazarı gezerim. İndirimleri takip ediyoruz. Evet, semtlerin pazarlarına Evet. gidiyorum, geziyorum. Severim öyle şeyleri. Ondan sonra bibloculara da girip bakıyorum ya. Biblo merakımı da biliyorsun. Biblo köşem var evde. Pazarda ne gördüm? Ne gördün? Güleyim mi ağlayayım mı? Şu anda izleyiciler Böyle ne yapacak bakalım, karar acaba verelim. bunu? Domatesle fotoğraf çektirmek 5 TL. Aa, Bir adet domatesle fotoğraf çektirmek 5 TL yazıyordu. o nasıl bir mantık Dedim ki ya bu ne demek? Gittim pazarcıya sordum. O dedi ki gerçekten bir gün dedi biri geldi dedi. Bir tane domatesle fotoğraf çektirebilir miyim dedi. Ben de dedim ki dedi 5 lira verirsen çektiririm. İçerik O da üreticisidir. yani bilmiyorum ama o da onun üzerine öyle bir espri yazmış. Eskiden organik arardık. Evet. Artık ona da Artık organik kaldı mı? Her şey mi onların da organik fiyatları oldu? diğerlerinin daha da çok üstünde Tabii. oldu zaten. Şu an biraz da insanın bizim bir videomuz vardı, hatta insan piramidi vardı ya hocam. Evet. Çok Ondan güzel. da evet, o da. güzeldi orası da. Yani biraz artık lükse girdi Psikolojisi gibi bir şey öğrencisi oldu. olarak yani merakım bitmiyor benim, Allah'a şükürler olsun. Şimdi psikoloji tarafından merak ettiğim için okuluma devam ediyorum. Çok keyifli, çok zevkli. Böyle şeyler de paylaşıyoruz öğrendikçe, üzerimizde denedikçe sizlerle. Sen ne diyorsun? Yani artık bu dönemde maalesef tabii ki bazı ekonomik koşullardan dolayı artık bazı şeyler lükse gitti. Ama normalde bunların hepsinin bir insani hak olduğunu zaten biliyoruz. İnsanların yaşamak için sadece bir domates bile çok basit bir şeyken Yani artık eskiden böyle iş değişti yani. torbalarla Evet. geliyorduk. Şimdi Maalesef şu anki 2 tane, 3 tane alabiliyoruz. Değil mi? gidişat biraz zorluyor. Yani maalesef zorluyor bizi. Artık eskiden pasta götürüyorduk bir yere gittiğimizde. Çok güzel börekler alıyorduk. Çikolatalar yaptırıyorduk. Şimdi Artık düştü. meyve götürüyoruz. Meyve Doğru. götürüyoruz. Diyoruz ki şuradan bize ver bir çarkıfelek, bir kivi ya da muz diyoruz. Onu bile yarım alıyorlar. İthal meyveleri de seçiyoruz. Onları götürmeye çalışıyoruz. Biz yaptık ya dünyayı böyle. Biz yaptık biz. Yorumsuzum. O zaman şöyle bakalım. Eskiden hani böyle bir kilo kıymayla bir hafta bir yemek yapılırdı. Çeşit çeşit yapılırdı. Yani peki bu bereket kavramın modern dünyada niye yok oldu? Dediğin gibi 1 kilo kıymayla bir hafta Kaç yemek çeşit şey olurdu yapılırdı. yani. Şimdi 1 kilo kıymayla ne yapabiliyoruz Çok değil az mi? bir şey çıkıyor zaten. Hiçbir şey çıkmıyor. Ayrıca da şeyi fark ettin mi? Et eskisi kadar lezzetli değil. Değil tabii. Tavuk eskisi kadar lezzetli değil. Balık o eski Hepsi tadı bozuldu ya. bulamıyoruz. Yani hepsinin içine bir şey girmiş gibi. Hepsi eski lezzeti vermiyor. Hepsi kirlenmiş gibi. Hepsi artık sanal gibi. Evet. Onların da bir tadı kalmadı. Tuz yok. Ne diyeyim? Daha da kötüye gider mi? İyi mi olur? Bereketi nerede kaçırdık biz? Her şey çok güzel olacak dediler. Sanki her şey daha kötü, daha kötü, daha kötü olmaya başladı. Bereketi biz nerede kaçırdık? Başkasının evine burnumuzu sokarak, başkasının işlerine burnumuzu sokarak, kıskanarak, hasetlik duygumuzla, o yapıyorsa ben de yapayım deyip aynı şeyleri yaparak. Yani hep aynı olduk. Farklılığımızı fark ettirmedik kimseye. Sağ el sol elden üstündür derler. Sağ elle alırız bolluğu ve aslında iki elle birlikte yaparız. Sol elle de
de bereket kısmı vardır. Bizde kalan ve giden tarafı. Alma verme döngümüz de öyledir biliyorsun. Biz level 1, level 2 programlarımızda ya da Zoom çalışmalarımızda da anlatıyoruz. Evet, bolluk bize bir şekilde geliyor da biz içine hasetlik koyduk, biz içine kin koyduk, biz içine dostluk koymadık, arkadaşlık koymadık, paylaşma koymadık. Biz kendi bereketimizi kendimiz kaçırdık. Maalesef. Halime, çok acı sorular soruyorsun. Kalbim sıkışıyor şu anda. Hocam hayatın bazı gerçekleri artık bunlar. Hepimizde Böyle mi yapıyorduk bu Halime? döngüler var. Böyle yapıyoruz. Böyle evet. yapıyorduk değil mi? Evet. Biraz enerjimizi çıkaralım, kadın enerjimizi. Şimdi mesela biraz önce de bahsettik bir de bu hani misafirliğe giderken pastalar alırdık. Böyle meyveler böyle alırdık. yapınca oluyor mu? Olmuyor. Keşke olsa hocam bir yapsalar da artık bu gelse bana ya. şey diyorlar ama sen böyle yapıyorsun oluyor diyorlar. Ya sen yapıyorsun oluyor. Minik Bu başka. minik özel yeteneklerim Senin var. olabilir. Senin var canım. Evet. Yani misafirliğe giderken götürülen bu hediyeler de artık azaldı dedin ya biraz önce. Bu kültürü de mi acaba ekonomik nedenlerle bitirdik biz? Ya da bunu bitirmek için mi bu işler buraya geldi? Sevgi kalmadı. Sevgi, saygı kalmadı. İnsanları yalnızlaştırmak istiyorlar sanırım. Daha önceki videoda konuşmuştuk herhalde. Yayına girdi mi, sonra mı yayına girecek hatırlamıyorum ama subliminal mesajlarda, hayır, reels yapmıştık biz. Evet. Evet, bir reels yapmıştık. Mesajları alıyoruz. Beynimizin arka tarafı, bilinçaltımız da alıyor ama beynimizdeki gizli bölgelere de bu subliminal mesajlar geldikçe biz sürü psikolojisiyle devam edeceğiz ve ne yaptığımızı, ne ettiğimizi bilmeden algımız kapalı bir şekilde de yaşayacağız Halimeciğim. Biraz bu kolektif de bizi etkiliyor şimdi. Kolektif bilinç etkiliyor ama biz bunları bu şekilde getiren biziz. Biz seçtiğimiz Biz için. olmuyoruz. Yani mesela sen biliyorsun, diyor ki açıyorlar sana telefon. Ben level 1'e level 2'ye mi geleyim, danışmanlık mı alayım? Diyoruz ki yani sen level 1'e level 2'ye level 3'e de gelsen biz mutlaka danışmanlığını alman lazım ama çünkü temiz bir bilinçaltı ile nasıl bir öngörü yapabilirsin ki ya da nasıl kuantum alanı okuyabilirsin? Duru biliş, duru görüş, duru hissediş, duru anlayış, duru başında duru var. Yani sen eğer Sen temiz olacaksın. sen kötü niyetlerin varsa nasıl bilinçaltı okuyacaksın? Bu tamamen bu kendi alanından çıkabilmek için nefsinden, egondan, negatif inançlarından, şeytani sistemden ilk önce bilinçaltını temizlemen gerekiyor ki Karşına da onu verebilirsin. karşındakini hem alana verebilmelisin hem de bilinçaltına alan okumasını yapabilmelisin. Zaten herkes aslında bir şekilde alan okuyor da yanlış okuduğumuz için. Yani bu sorduğun soruların hepsi biz alanları yanlış okuyoruz. Biz alanları hasetlikle, nefretle, kinle, yarışla yani rakip olarak okuduğumuz için maalesef ki dünyayı bu hale getiren biziz. Artık sorumluluğu almamız gerekiyor Halimem. Peki hocam bu çöpe attığımız maalesef yiyecekler, kalan yemekler, dökülen bir sürü israf olan Köpekleri yiyecekler. vermiyorlar mı? Çoğu vermiyor Kedileri artık vermiyorlar mı? Veriyoruz diyenler de Ben veriyorum. Bence vermiyorlar. Ben diye düşünüyorum veriyorum. Vermeye devam ediyorum. Bunlar bizim bereketimizi kaçırmıyor mu zaten? Zaten kaçırıyor. Sokaktaki hayvanlara da lütfen verin yemekleri. Her akşam inin aşağı, hem de hava almış olursunuz. Verin kedilere, köpeklere. Bunun vebali nedir diyeceğim ama çok vebali Şimdi ya. şöyle bir şey oldu. Hani her şey pahalandı ya Halimem. Gittiğimizde artık insanlar evden saklama kaplarıyla geliyorlar. Evet. Fazlaları alıyorlar. Biz bunları görgüsüzlük, görgüsüzlük diye yorumlarken artık herkes buna normal bakmaya başladı. Ve bazen de gerçekten oradaki kalan yemekleri toparlayarak kedilere, köpeklere verenler de var. Allah razı olsun onlardan. Bir şeyin kıymetini bilmediğimiz için bunları almak da aslında bir şeyin kıymetini vermek anlamına da geliyor. Ben bunları hoş görüyorum. Hoş da görülmeli bence. Bence de görülmeli evet. Ay, ne diyordun kız? Soru neydi? Bitirelim artık bu kadar bugünlük. Bu kadar yeterli. mı? Görüşürüz. Mutfağa Kendinize iyi konuştuk. bakın. Acaba Bize başka yorum bölümde ne yapın. konuşsak? Zamansız sorusu olan varsa Biraz yazsın. da parayı konuşuruz. Bu videoyu paylaşmayı Arkadaşlar beğenin. unutmayın. Paylaşın. Ne diyoruz? Hoşça kalın.